Günün geri kalan kısmında daha fazla yiyorum ama burada galiba bitireceğim. Çünkü bunu bırakmak ayıp olur yani. Bunu bırakamam. Herkes böyle çıtır, kıtır. Çıtır çıtır ben de. Gidip özellikle dönerini yemen lazım dediler. Haklılarmış. İnce bir pizza olduğunu söylemiştim. Çok güzel pişmiş. Muhammed çok iyi değil mi? Çok iyi değil mi abi? Bak Tarabya'da eskiden şu ileride bir tost yerdik. Tost çay ama arabanın içinde yerdik. Kafamıza göre ve içgüdüsel yemek yapmak istiyoruz. Burcu rahat bırakmıyor. Sürekli şundan da ye bundan da ye diyor. Bir anda şöyle oldu. Abi ben oğlak lahmacun yapacağım ya dedim. Bunu gelip kimse rica etmesin yağsız olabilir mi diye. Hayır, lahmacun yağsız olmaz. İstanbul'dayız ama İstanbul'da değilmiş gibi hissedebileceğiniz çok güzel semtler var. Tarabya da bunlardan biri. Bugün Tarabya lezzet rehberi yapıyoruz. Birazcık umutsuzum. Çok fazla lezzetin olmadığını düşünüyorum ama yine de mevcut olanlar içindeki en iyileri sizlere göstermek istiyorum. Ben Tarabya'yı şu yönden çok seviyorum. Çocukluğumda şu anki Yüksel Balığın olduğu yerde başka bir balıkçı vardı. Ailemle beraber ve aile dostlarımızla beraber balık yemeye buraya geliyorduk. Dolayısıyla Tarabya'ya çok sık geldiğimiz için çocukluğumda benim için hatıralarda çok güzel bir yeri var. Ama çok uzun zamandır maalesef ki burada iyi bir gastronomik rotaya çıkamıyoruz. Evet var, bu videoda göreceksiniz ama bundan sonraki süreçte eminim birçok kişi de işletme açacaksa bu bölgeyi değerlendirebilir. Çünkü Tarabya'daki insan kalitesi gerçekten iyi ve aynı zamanda yemek yemeyi seviyor. Hafta sonları biraz kalabalık oluyor, yalan yok. Trafiği her zaman dur kalk şekilde ilerliyor ama her ne olursa olsun Tarabya gerçekten çok güzel bir yer. Burada sabahın erken saatlerine itibaren insanlar yürüyüşe çıkıyor, koşuya çıkıyor, köpeklerini gezdiriyorlar. Sizler de eğer böyle birazcık farklı bir hava almak istiyorsanız, İstanbul'un kalabalığından uzaklaşmak istiyorsanız Tarabya'ya gelebilirsiniz. Gelmişken de ne yiyelim, böyle ufak tefek bir şeyler atıştıralım diyorsanız da onu bu videodan öğrenmiş olacaksınız. Video başlarken beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda hype butonuna basarak da destek olabilirsiniz. Eğer takip etmiyorsanız da videolardan haberdar olmak ve kendinizi lezzet yolculuğunda bana bırakmak istiyorsanız Ayaküstü Lezzetlere abone olmayı unutmayın. O zaman daha fazla vakit kaybetmeyelim. Güne çok güzel bir bakery'de başlıyoruz. Benim için çok özel yerlerden biri çünkü Türkiye'de bu kalitede iyi bir yer bulmak gerçekten çok zor. Vakit kaybetmeyelim, oraya gidelim. Tarabya Lezzet Rehberi başlıyor. Merhaba, nasıl gidiyor? İyi valla sizi takip ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Süper gidiyor. Var mı Tarabya'da tavsiye edeceğiz bir yer? Şurada arada bir patisserie var biliyor musunuz? Şimdi oraya gidiyoruz. Ne, Ratatouille. Ratatouille, aynen. Ratatouille, orası güzel. Aynen. Biz oraya uğrayacaktık. Görüşte orası. Aynen öyle. Güzel orası ya, çok Orası güzel. çok iyi. Hatta İstanbul'daki en iyilerden bir tanesi. Öyle mi? O kadar. Tabii, tabii. Çok güzel ya. Kruvasanı özellikle yiyin. Aynen. Bir de Zekiraköy'de var. Zekiraköy bekliyorum sizi. Olur. Neresi var orada? Malilla. Valla. Ha biliyorum orayı da. Biliyor musunuz? Biliyorum. Süper. Güzel. Benim yer mi olur? Sizi takip ediyoruz. Yani. Aynen. Çok memnun Memnun oldum. oldum. Sağ olun. İyi çekimler. Yürüyüşten sonra orada ya. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Kolay Bay bay. Burcu'yla beraberiz. Burcu Uran. Evet. Gastronomiye kendini adamış ve Türkiye'deki belki de alınabilecek, hatta dünyadaki alınabilecek en iyi eğitimleri almış ve aynı zamanda birçok restoranda, birçok patisyeride Otelde. çalışmış, otelde çalışmış bir Evet. insan. En sonunda buraya ne zaman açtın sen? 6. senesi bitti. Benim ayıbım. İlk defa geliyorum ben. Hakikaten Estağfurullah. özür dilerim senden. Sorun değil. Bundan sonra her zaman geleceksin diye Evet. düşünüyorum. Ben de öyle umuyorum çünkü yaptığın şey o kadar butik ve güzel ki hakikaten Evet. mutfak küçük olmasına rağmen büyük işler başarıyorsun. Biz işte burada da zaten pandemi döneminde başladık. Evet. Bizim çok avantajımız oldu. Şu anlamda avantajımız oldu. Açtık hemen kapatmak zorunda kaldık Doğru. kafeyi. Dolayısıyla bize dediler ki online platforma girin. Ya diyorum Fransız patisserie ve online platform nasıl yürüyecek falan derken gelen sipariş
siparişle böyle ekler sıkmaya başladık. Gelen siparişte kruvasan pişirmeye başladık. Gelen siparişte işte hemen tart hazırlamaya başladık. Dolayısıyla 1, 2, 3 derken bir sürü müşterimiz oldu. Evet. Benim orada dikkatimi çekti. Herkes böyle çıtır, kıtır, Tazelik istiyor. tazelik istiyor, nemlenmemiş ürün istiyor, sıcak ürün istiyor. Ve demeye başladılar. İşte biz kruvasan sipariş vereceğiz, hiç acele etmeyin, sıcak yeriz, bizim için Bekleriz pişirin. diyorlar. Beklerin. Dolayısıyla bu mesela patişu hamuru da aynı bu şekildedir. Yani hani bu hamur bir gün sonraya dayanabilecek bir hamur değildir. O yüzden biz burada her sabah gelir gelmez bir patişu hamuru kavuruyoruz. Günlük tüketimimize bakıyoruz. Kaç adet gidiyor mesela. Diğer önceki günleri baz alıyoruz. Evet. Siparişleri de ekliyoruz. Ve diyoruz ki bugün işte 2 kilodan, 1 kilodan, 3 kilodan akışa göre hemen bir patişu atıp patişu kavuruyoruz. Ve bu ürünleri sıcak servis etmeye. Çünkü bu çıtır bir hamur. Doğru. İçine böyle bir patisserie krem girdiğinde ya da herhangi bir krema girdiğinde nemleniyor. Üzerine çikolata biniyor, Hemen tüketilmesi ağırlaşıyor. lazım. Hemen tüketilmesi gerekiyor. Yani klasik bir pastane eklerinden farklı. Zaten yediğinde de onu anlayacağını düşünüyorum. Kesinlikle. O zaman şöyle anlamaları lazım insanlar. Gelip hem burada yiyebilirler hem de özel Evet. siparişte bir şeyler yaptırabilirler Evet, evlerine. tabii. Aynen. Mesela misafiriniz gelecek. O Evet. güne onlara neden bir ekler yedirmeyesiniz değil mi? Evet, bunları zaten ya bir de böyle bizim şöyle bir avantajımız var. İnsanların istediği her şey yapabiliyoruz yani. Mesela küçük istiyor, kalp şeklinde istiyor, Ha. şuyu pasta istiyor. Kişiselleştiriyor. Evet, yani kişiselleştirebilmek de çok güzel. Hani buranın da böyle bir avantajı var. Hani kalp kırmıyoruz, talepleri karşılamaya çalışıyorum. Süper. O yüzden de aslında böyle seviliyoruz hani. Bunu da kırmamak için böyle uğraşıyoruz yani. Peki tatlının haricinde asıl kahvaltı da var sende. Evet, Yani brunch bakery ağırlık, var, evet. brunch var, yumurtalar çok farklı. Evet, yumurta ağırlıklı zaten. Biz böyle yumurta ağırlıklı bir yer ya bir kafeyiz. Erken açıyoruz ve erken kapatıyoruz. Kaçta açıyorsunuz? Sabah saat 7'de açıyoruz. 8'de misafir almaya 7'de başlıyoruz. açmak için kaçta kalkıyorsun? Vallahi hepimizin değişiyor. Uzaktan gelen var. Ben çok yakında oturuyorum. O yüzden hemen çok da huzurlu Rahat olmayamıyorum. oluyorsun. Hemen rahat geliyorum. Güzel. Bizim açık oturma alanımız yok. Evet. O yüzden sigara içeride. tüketen misafirlerimiz çok bizi tercih etmiyor. Doğru. Ya da dışarıda işte takılıyorlar. O yüzden buraya herkes bir şeyler yemeye geliyor. Hani bir şeyler içmekten ziyade bir şeyler yemek için buradalar. Fransız Hemen omleti yapıyorsunuz evet, ağırlıklı. daha ağırlıklı olarak Fransız omlet yapıyoruz. Yani bir yumurtayı yiyebileceğin en güzel halde servis ediyorum. Çünkü ben çok uzun 12 yıldır bir meslekteyim. İster istemez sürekli yumurtayla haşır neşirim pastanede biliyorsun. Evet. Dolayısıyla yumurtaya karşı bir şeyim oldu benim. Hani ya bu yumurtayı nasıl bu kadar güzel, Lezzetlendir. lezzetli hale getiririmden yola çıkarak var olan omletleri o şekilde lezzetlendirdim. Hem protein alabileceğin ama aynı zamanda yerken de böyle mesela bir uçakta mesela yumurtayı pişirirler yemyeşil olur. Evet, Ben aynen. bir süre uçakta da çalıştım. Doğru, hatırlıyorum. Sen Evet, havacılık 6 sektöründe sene tabii. falan. Oradan da kalma bir antipatimden dolayı burada yumurtalara çok özen gösteriyoruz. Çok güzel. Onları kendin hazırlıyorsunuz tabii. Bunları şimdi mesela biz burada her gün bu tartolet badem tozu yani gerçek badem tozundan, unu değil gerçek badem tozundan yapmış olduğumuz bir tartolet. Şimdi mesela günlük bir işte atıyorum 150 tane tartoletle açıyoruz burada. Bu mutfak sürekli çalışıyor halde, sürekli bir hareket halinde. Dolayısıyla sürekli bu dükkan bu tartoletten kokuyor. Geldikleri zaman bundan yemeleri Evet, lazım mesela. yani zaten çıkarttığımız bütün tartoletler bu tart Evet. bezli. Güzel bir hamur, güzel bir sabli hamuru. Tek atımlık yani. Evet, tek atım. Bunu bu şekilde isteyenler de var mesela. Ha, sade. Evet, sade. Süper. Ya bir tane boş tartolet alabilirim. Çünkü hem şekeri az, çok az Evet. bir şekeri var. Bol tereyağlı, Evet. işte bademli, sağlıklı ve güzel de yani. Bol Hani tereyağlı, sağlıklı. bir de ince açılmış. Mesela Evet. normalde mesela patiserlere gittiğinde Evet, mesela daha kalın oluyor. Daha kalın Doğru. oluyor. Dolapta bekledikçe bu 10 derecede, 8 Nemlenmeye derecede başlıyor. nemlenmeye başlıyor. Tereyağı donuyor, Donuyor. hamur semsert oluyor. Çok güzel gözüküyor bu. Keserken de zorlanıyor insanlar. Tart hani çok böyle tercih edilmeyen, vitrinde tart görüyorsan en sonuna gidersin. Hani önce pastalara, keklere vesaire. Biz insanlara tart yeme alışkanlığı kazandırdık. Yani ben Süper. en çok bundan mutluyum. Sen de bunu yediğinde mesela bunu hissedeceğine çok eminim yani. Kesinlikle. Yan tarafta meyveler de var mesela. Evet, Onlar da bunlar böyle bizim günlük yine böyle siparişlerimiz. İşte kremasını hazırlıyorsunuz. Üzerine Evet, bunun altında bir çikolata bezi var. İçinde Antep fıstığı var. Bu patisserie kremi de benim kendi özel tarifim. İçinde şeker yok. Gerçek vanilya çubuğu, güzel bir krema,
süt ve bir karışımım var. Onu kullanıyorum. Zaten tattığında böyle bir kaymaksı bir tad alacaksın. Bunları böyle günlük hazırlıyoruz. Dolayısıyla bu da mesela nemlenmiyor. Mesela bir gün önceden asla bizde bir ürün çıkmaz yani. Bunu alıp yapıp direkt Evet, gönderiyorsun. bunların boyları var mesela. Bu işte 4 kişilik bir tartımız. Bunlar sipariş. Büyükleri de siparişle hazırlıyoruz. Yani buradan biri böyle gelip de işte ben 6 kişilik tart alabilir miyim dediğinde bir yarım saat bekleyebilir misiniz? Ya da Evet, bir 10 taze dakika hazırlıyorsun. bekleyin. Taze. çok İnsanlara da çok cazip geliyor. Tabii. Hani burada trafik oluşturuyoruz. Bizden nefret ediyorlar. O zaman videodan Evet. sonra geçmiş olsun diyorum evet, ben. evet. Yani Peki ben ne yiyeceğim bugün? Sabah kahvaltıda Bugün mesela. sana- Muhammed'le ben de. İkimiz ne yiyeceğiz? Evet, bugün sana remis omlet yapacağım. Remis omlet. Evet, bizim signature omletlerimizden. Önce bir susamı kavuruyoruz. Tamam. Daha sonra 3 yumurtayla bir krem peyniri böyle krem peynir içinde dağılmadan çırpıyoruz. İlk önce yumurtayı süzgece kırıyoruz ama. O neden? O Pürüzsüz yumurtanın olsun diye. bir bağlam yeri vardır ya. Tamam. Böyle beyaz Evet. düğüm. Onu böyle yumurtada ben çok görmek istemiyorum. Çok Onu almak için. Evet, onu almak için önce süzmek lazım. O böyle eline de alabileceğim bir şey de değil. Hem çok hijyenik de değil. Onu önce bir süzgece kırıyoruz, süzgeçten geçiriyoruz. Sonra krem peynirle karıştırıp içine ceviz koyuyoruz. Ve tereyağında çok hafif ağır ateşte pişiriyoruz. Daha sonra üzerine işte taze roka yaprağı, artık mevsiminde ne varsa işte kuzu kola, tere, çok hafif pesto ve parmesanla servis ediyoruz. Çok Bir de kendi işte signature omletimiz, Fransız omlet yapıyoruz burada. Onu talebe göre avokadoyla çeşitlendiriyoruz. Böyle göreceksin burada yaparken böyle acelesiz, rahat, bol tereyağında böyle minik minik pişiriyoruz. İçine artık avokado talep eden müşterimiz var. Onu koyuyoruz. İşte ya da otlar çeşitli. Ufak ufak rulo yapıyoruz. Tekrar bir tereyağıyla ballandırıp üzerine cips kırığı ve taze karabiberle servis ediyoruz. Cips kırığı. Evet, çok yakışıyor. Şaka yapıyorsun. Evet, çünkü o böyle hafif nemli, Tamam. pişmemiş değil, nemli, ılık, ıslak. O yüzden zaten seksi omlet diyoruz biz ona. Ha, ismi seksi omlet mi? Evet, Tamam. Fransız seksi omlet. Çünkü böyle nemli, Pürüzsüz, ısık, tabii. pürüzsüz. Ondan sonra Pürüzsüz olduğu için de tabii ki damak tadı çok güzel evet, olur. Tahmin kayıyor, ediyorum. kaymak gibi kayıyor Aynen, yani. süper. Siz de bugün yediğinizde bakalım beğenecek misiniz? Süper. Kruvasan yiyecek miyiz? Evet, kruvasan da yiyeceğiz. Kendi yaptığımız reçeller var. Yaban mersini Yaban mersini. reçeli. Bunları yazın yaptık. Bunu güzel konserveleyip kaldırıyoruz ve burada bunları servis Çok ediyoruz. güzel. Dışarıdan bir şey almıyorsun. Evet, dışarıdan bir şey almıyoruz. Bu bana biraz böyle Kopenhag'dan kaldı. Çünkü Sen zaten çok seyahat evet, ediyorsun bu konuda. ben çok seyahat ediyorum. Bir de Kopenhag'da biliyorsun oraya bir staj yapmaya gittim. 34 yaşından sonra bir çaylak oldum. Ama söylemek lazım neresi olduğunu. Evet, alkemist. Evet, Alkemist. Kaç Alkemist. Michelin yıldızı da şu anda? Şu an 2 Michelin Michelin yıldızı yıldızı. ama dünyanın en iyi 7. restoranıydı. Evet. Ben oradayken 5 oldu. 5 mi oldu? Süper. Senin ışığınla Beşinci beraber ya. 5'e çıkmış oldu. Bir de dünyanın en iyi servis ödülünü de aldık. Evet, Yani çok özel. müthiş bir ekip, Evet. 80 kişilik harika bir ekip. Restoranın da çok artısı oldu ama bana daha çok şehrin çok artısı oldu. Bir kere herkes çok lokal takılıyor. Doğru. Bu çok güzel bir şey. Yani böyle branding, büyük branding market ürünleri, içecekleri, tüketilecek herhangi bir yiyeceği marketten satın alabilirsiniz ama bir kafe, bir restoran mesela kola satmıyor yani. Evet. Yani Kendi içeceklerini evet, yapıyor. kendi içecekleri, kendi kombuçasını, kendi fantasını, kendi işte gazlı içeceklerini, kendi çikolatalı sütünü. Evet. Yani bunlar çok kendi birasını. Birazcık yani, o lokalize etme konusunda çok evet, iyiler. yani hani herkes birbirini gerçekten çok müthiş destekliyor. Yani oradaki mesela çok güzel pastanlar var, mutlaka biliyorsundur. Evet. Mesela onlara baktığında da Senden yani. görüyorum daha doğrusu. Öyle Evet, söyleyeyim. galiba ben O çünkü kadar çok benden daha fazla yiyor diyebilirim yani hakikaten. duygusal boşluğumu kapatıyorum seyahat ederek. Ben pastacıyım, Evet. alaylıyım. Daha sonra eğitimimi tamamladım. Çok hani söylemek gerekirse. Cordon Bleu'da. Aha. Cordon Bleu Grand Diplom mezunuyum. 33 yaşında okullu oldum yani tekrar. Benim için çok zor bir süreçti. Ama senin ilgin vardı hep. Evet ama şöyle de bir şey var yani bizim kendi mesleğimden baz alarak yani bu saatten sonra böyle hani doktora tezi yazamıyoruz. Evet. Yani bir title atlayamıyoruz. Hele kendi işletmen varsa ne yapıyorsun? İşte menünü güncelliyorsun. İşte bir şeyler katmaya çalışıyorsun. Bir de gezebiliyoruz yani. Tabii. Hani Gezip yeni bir şeyler görüp Evet. esinlenmen gerekiyor. evet esinlenmek Evet. lazım. Bazen bana şimdi şey diyorlar. O kadar Kopenhag'a gittin ne yaptın? Yani her şeyi de kaldırmıyor ki her şey. Yani Makarnaya ne zaman başladın? makarnayı biz 6 yıldır bu dükkanda yapıyoruz. Ama hiç makarnayla duymadık sen Evet, mesela. bizim makarna müşterimiz biraz böyle şeymişti. Mesela, Gizli. evet, gizli. Mesela dün işte Kemaller buradaydı. Anlattı bana sonra da. Ya bana şey dedi, neden işte ayaküstü lezzetleri işte onları çağırmasın? Ya ben dedim, onlar bizi kendisi bulsun ya. Böyle de Ben bana zaten
Gelecektim de benim ayıbım. Ben bugüne kadar gelmedim. İşte özür Teşekkür dilerim abi. ederim. Ya bana böyle çok şey gelmiyor. Güzel bir şey varsa zaten yolunu buluyor Kesinlikle. ya. Ya Hani, sen çok güzel bir şey yapıyorsun. Benim görevim de bunu insanlara gösterebiliyor olmak. Onlar Evet. da buraya gelince mutlu oldukları zaman ben de mutlu oluyorum. Evet mesela beni sen aradın, yani ben o kadar mutlu oldum ki hani bu benim için bana bir şey kazandıracağından değil de senden bana gelen çok büyük bir böyle bir başarı yani bu benim Ne için. mutlu bana. Evet Çok gerçekten çok teşekkür ederim. Süper. O zaman kahvaltımızı yavaş yavaş Evet yapalım, sizi doyuralım. o zaman mutfakta yalnız bırakıyorum. Baş başa bir seksi omleti hazırlayayım. Seksi omlet senin içinde. Onu daha sonra yapacağız. Ben remiz omlet yiyeceğim. Evet, Remiz omletle. Ve kruvasan, Aynen. fomaj, güzel sarımsaklı peynir ekstra ve kızarmış ekmekle beraber seni Süper. doyuracağız inşallah. O zaman doymamam lazım bugün benim. Devam edeceğim. Burcu çok güzel özetledi bence ve yaptığı işe de ne kadar özendiğini görmüş oldunuz diye düşünüyorum. Şimdi Chemex'le demlenmiş güzel bir kahvemiz var. Bunu zevkle içeceğim. Önce kahveyle başlayayım. Çok güzel, bayağı güzel. Evet, omletten başlıyorum. Remis omlet benimki. Muhammed seksi omlet diyecek. Ama öncesinde ben bir Remis'in tadına bakmak istiyorum. Bunu bu arada tatmadan önce şeyi sorayım sana. Chemex'i vereyim mi sana? Hadi vereyim. Hadi al. Önümüzü kapatmasın bu. Evet. Tereyağı kokusu o kadar güzel geliyor ki ve kavrulmuş ceviz, susam, parmesan hepsi birbirine girmiş. Hepsinin tadını ayrı ayrı alıyorsunuz. Yumurta süzgeçten geçirildiği zaman ne işe yarıyor? Burada damakta anlayabiliyorsunuz. Daha pürüzsüz, daha tadını güzel veriyor bence. En son bir deniz tuzu koyuyorlar. O yani Burcu'nun tabii ki yurt dışına çok fazla çıkıp gelmesiyle ilgili çok güzel ürünler buluyor oradan. Onları kullanıyor. Yani biraz daha bu işten anlayan insanların değer vereceği bir iş yapıyor bence. Omlet çok güzel. Özellikle kavrulmuş susamlı omlet çok iyiymiş hakikaten. Ben mesela omlete ceviz, susam çok fazla normalde koymuyorum. Genelde sade yapmaya çalışıyorum ya da mantarlı omlet çok seviyorum. Ama buranın tarzı biraz daha Fransız tarz olduğu için ürünlerde çok fazla bunu hissedebiliyorsunuz. Mesela seksi omlette pürüzsüz kıvam oluşturmak için bayağı uzun süre böyle kısık ateşte çırparak böyle içinde oynaya oynaya onu böyle uzun sürede hazırlıyorlar. O yüzden Burcu'nun söylediği gibi geldiğiniz zaman acele ettirmeyin. Hazırlanış aşaması için zaman gerekiyor kısaca. En son bir yeşil sos koydu üzerine. Bak, labneyi unutmuşum. Labne inanılmaz güzel geliyor ve Burcu bana onu hazırlarken söyledi. Labneyi çok fazla karıştırmıyorum dedi. Ve bir çırpıcıyla karıştırmıyorum. Spatula ile genel geçer böyle içine yedirerek yapıyorum dedi ama tamamını eritmiyorum dedi. Eritmemesinin sebebini de yerken anlıyorsunuz. Mesela şu kısımda daha fazla labne var. Bu damakta daha böyle dokusunu daha fazla veriyor ve bence yumurta ile beraber bu şekilde çok daha yakışmış. Bir yumurta ne kadar lezzetli olabilir? Standart bir yumurta değil tabii ki bu. Yanındaki koyduğunuz, lezzetlendirdiğiniz ve çeşidi arttırdığınız zaman malzemelerin birbiriyle uyumu da çok önemli. Bence burada peynir dokunuşu, susamın kavrulması, cevizi ben çok seviyorum. Yani her şeyde yiyebilirim. Özellikle hamur işlerinde. En son bir roka dokunuşu var. Onunla beraber, parmesanla beraber üst tarafı çok güzel bir katman oluyor. Sevdim. Bu arada menü elimdeyken hazır. Size birkaç tane menüdeki ürünlerle bahsedeyim. Muhammed Fransız seksi omlet yiyecek mesela. Onun haricinde 3 peynirli omlet var. Patatesli kıymalı yumurta var. Hindi füme dana jambonlu omlet var. Avokado omlet var. Çırpılmış yumurta, avokado, kiraz domatesli bir omlet var. Yani yumurtayla ilgili çok fazla çeşit var. O yüzden güzel. Mesela bulut omlet var. Yumurta beyazından domatesli, zeytinyağlı. Porridge varmış. Yemek isteyenler olursa buraya gelip daha sağlıklı bir tercih. Bence fiyatlar da okey. Yani en son söyleyeceğim. Dışarıda X bir yerde yediğinizde de aynı fiyatları veriyorsunuz ve bu kadar özenilmiyor açıkçası. O yüzden gayet güzel. Krep var. Şekersiz krep. 3 adet çikolata soslu. Yani geldiğiniz zaman tatlı tuzlu her şeyden yiyebilirsiniz. Bir de burada 2 tane ekmeğimiz var. Bu isteyenlere geliyor aslında ama ben şimdi tabii ki istedim. Bunu denemek istiyorum çünkü bu peyniri kendisi yapıyor. Formaj peyniri olarak geçiyor bu. İçinde mantar var. Mantarları öncelikle doğruyor. Fırında kurutuyor. Fırında komple kuruttuktan sonra kırmızı soğanı da çok ince şekilde doğruyor. Ardından onları krem peynirle beraber karıştırıp hazırlıyor. Bunun bir de sarımsaklı versiyonu var. Sarımsaklı olan burada taze sarımsakla çok lezzetli gözüken, muazzam kokan bir ekmek üstü lezzet olmuş. Çıtır çıtır deyince şey gibi, Nusret gibi oluyor. Çıtır çıtır hem de. Muazzam. Bak bununla her şeyi yerim. Cips yerim, ekmek de yerim, krakerlerin üzerinde yerim. Aslında tarif olarak Burcu her şeyi söyledi. Evde de yapılabilir ama bence buraya geldiğiniz zaman
Yumurtanın yanına bir tane böyle ekmek üstü bir şey olması gerekiyor. Şimdi kruvasan da var. Buraya gelmişken kruvasan yemek olmaz. Yolda takipçilerle karşılaşmıştık. Onlar da geldiler bu arada. İçeride yemek yiyorlar şu anda. Kruvasanı gerçekten çok iyi. Neden iyi? Çünkü Burcu Doko'da çalıştı. Ardından farklı otellerde çalıştı. Hep bu otel mutfakları bu arada çok iyi oteller olduğu için zor oteller. Mutfağında çalışmak için gerçekten emek istiyor. Burada aldığı diploması var. Cordon Bleu'da diploma sahibi oldu. Ardından Kopenhag'a gitti ve Kopenhag'da çalıştı ki gerçekten bence işinde zirve noktalardan bir tanesi. Orada çalışmak da gerçekten önemli. Şimdi bir de sarımsaklının tadına bakayım. Çok güzel geldi. Bana özel böyle sürmüyorsunuz değil mi dedim. Herkese böyle gidiyor dediler. Ben evde kendim yapıyor olsam bu kadar sürmem yani öyle söyleyeyim. Gerçekten çok güzel. Senin seksi omletin gelsin. Bir ucundan çatala bakacağım onun tadına da. Normalde yumurtaları mesela yarım bırakıp günün geri kalan kısmında daha fazla yiyorum ama burada galiba bitireceğim. Çünkü bunu bırakmak ayıp olur yani. Bunu bırakamam. Kruvasanımız geldi. Bunu birazcık bekledim çünkü taze hazırladılar. Buranın konsepti çok güzel gerçekten. Her şeyi taze hazırlamaları bence çok değerli. Burada yaban mersin reçeli var. Kendi yaptıkları. Mevsiminde İnegöl'den topluyorlarmış yaban mersinlerini. Ardından reçel haline getiriyorlar. Bir tane de tereyağı geliyor tabii ki. Kruvasanın yanında olmazsa olmazı. Tereyağı ve reçelle beraber kruvasanı yiyeceğim ama öncesinde tadına sade bakmak istiyorum. Form olarak çok iyi gözüküyor. Şöyle altına baktığın zaman mesela inanılmaz katları gözüküyor. Birazcık şöyle kenarını açayım ben şunu bir. Örümcek ağı gibi ortaya çıkmış oldu. Ben bunu ısırarak yiyeyim ya. Daha güzel olur. Tereyağı kokusu muazzam geliyor. Hamur yumuşacık. Yani daha doğrusu içi yumuşak. Kat kat, dışı çıtır çıtır. Ama böyle çok sert bir çıtırlık yok. Tam böyle hafif bir kruvasan olmuş. Nasıl tarif etmek gerekir böyle bilmiyorum ama en iyi tarifi budur. Hafif bir kruvasan. Yani evet tereyağlı ama rahatsız etmiyor. Şöyle ucundan bir giriş yapıyorum artık izniniz olursa. İçi sıcak olduğu için tereyağı eridi. Yani sürdükçe dağılıyor içine. Bu tam arasına sandviç yapmalık oldu. Buradan da aldım. Hop. Yani içini doldurmuş oldum açısına bakarsanız. Çok güzel oldu. Bunu böyle sıkarak sandviç kıvamına getirip öyle yemeği tercih ederim. Abi bunun güzelliği şu, dökerek yiyebiliyorsun. Beni tatmin ediyor açıkçası. Dökerek yediğim zaman. Çok güzel olmuş bu ya. Çok güzel olmuş bu. Beğendin mi? Çok. Ama sarımsaklıyı daha çok beğendim. O Sen de Türksün ya. aynen sarımsaklı tam ama onu normalde bulamıyoruz ki. Yani onu ben eskiden mesela Kaşı Beyaz'da küçük bir kuver olarak getirirlerdi. Ekmeğe sürerdik, üzerine biraz limon sıkardık, öyle yerdik. Bahsettiğim 90'ların başı. Burcu rahat bırakmıyor. Sürekli şundan da ye, bundan da ye diyor. Tartuletle herhalde ekler de yiyeceğiz. Evet, iki tane tatlımız geldi. Biri krem brûlée tart ve diğeri de dükkanın en çok giden ürünlerinden ekler. Fırından çıkmasını bekledik efendim. Hayatımda yediğim en taze ekleri yemiş olacağım bu şekilde. Oo, çıtırtılar geliyor bak. Çok güzel gözüküyor. Of yani Muhammed. Bu kadar tazesini hakikaten ancak rüyalarımda yerim yani. Ya da kendim yapacağım yani ancak öyle yerim. Ama bu kadar güzel olmaz. Çok iyiymiş. Çıtırtı geliyor ya direkt. Bir de kreması bol. Dolgusu çok iyi. Üzerindeki çikolata çok hafif bir ince katman. Ama pişme derecesi o kadar iyi ki yani sanki şekerpare gibi duruyor bu arada bak görüyorsun değil mi yan tarafını? Muazzam yapmış ya. Çok iyi ve inceliği çok iyi. Bu kadar tazesini başka bir yerde hiç yediğimi hatırlamıyorum. Fransa'da bile yemedim yani öyle söyleyeyim. Bunu sana ayırdım ben. Sana bir tane daha ayrıca söyleriz istiyorsan eğer. Ama burada da çok güzel bir tartımız var. Bu da krem brûlée tart. Üzerindeki kreması servis edilmeden önce hemen pürmüzle yıkılıyor. Onu da bu şekilde tartuletini keserek bayağı dağıldı. Evet tabanı badem tozu tereyağı ama içi krem brûlée çok güzel olmuş ama. Ama ekler zirve. Değil mi? İnanılmaz. Özellikle söyleyebileceğim üst katmanı çok güzel. Şeker çok güzel yanmış. İçindeki vanilya çubuklarını görüyorsunuz, tanelerini. Burcu zaten anlattı. Her şeyi taze hazırlıyorlar. Bu tartuleti de alt katmanını da taze hazırlıyorlar günlük. İçine koydukları krema çok kaliteli bence. Ben ikisini de çok beğendim ama özellikle ekler için tekrardan geleceğim. Ekler bizim normal alışık olduğumuz ekler gibi değil. Biraz daha farklı. Çıtır çıtır böyle. Şu hamurunu o kadar güzel alıyorsun ki fırından yeni çıkmış bir hamurla yapıldığı zaman ekstra bir lezzet katıyor bence. Ben şimdi burayı Muhammed'le beraber bölüşüyorum ama aynı zamanda hesabı da sizlere aktarmak için adisyonu istiyorum.
Adisyonumuz geldi. Kahvaltıyla başlayalım. Remis omlet 520 lira. Yanında gelen filtre kahvem 200 lira. Kruvasan 160 lira. Ratatouille ekler ki bu masanın bence yıldızı 220 lira. Krem brûle tart 370 lira. Kruvasanın yanında gelen tereyağı ve reçel de 110 lira. Toplamda 1590 lira vermişiz. Buradan ikinci durağımıza doğru biraz daha farklı bir lezzete doğru ilerleyelim efendim. Hadi bakalım. Tarabya'daki ikinci durağımız olan Site Bereket ve Esnaf Lokantası'na geldik. İsmi çok güzel bence. Bereketli olsun işleri de. Arkası zaten bayağı kalabalık görüyorsunuz. Önümde buranın yapmış olduğu gerçek bir Karadeniz döneri var. Aynı zamanda küçük de olsa bir esnaf tezgahları var. Orada günlük olarak 10-12 çeşit yemek yapıyorlar. Ama ben özellikle dönerini göstermek istedim sizlere. Birazcık kalabalık ortam, ses gelebilir. O yüzden kusura bakmayın ama dönerin keyfiyle hep beraber yükseleceğiz bence. Şimdi yağlı gözüken ve böyle et olan parça parça etlerin olduğu çok güzel bir döner gözüküyor. Hemen tadına bakıyorum soğutmadan. Bu dönerden çok böyle sanki parça et yiyormuş hissiyatı veriyor. Bayağı kalın kesim. Çok güzel. Bu arada Muhammed de yanında yiyor. Güzel değil mi? Çok iyi. Parça parça. Değil mi? Bence bu kesimde birçok yerde yemedim. Hep böyle kırpık döner oluyor, birazcık parça parça oluyor ama küçük oluyor. Bu bayağı büyük parçalar var. Yaprak döner değil, kırpık döner de değil. Yağlılık oranı çok iyi. Tuzu çok iyi. Ana et tabii ki dana tranç. Normalde dana trançı lezzetlendirmek gerekir. Bu yüzden de kuzunun kuyruk yağı ve aynı zamanda boşluk eti var. Tuz var, soğan var, yoğurt var, karabiber var. Ortaya muazzam bir sonuç çıkmış. Şimdi normalde ben bu videoyu salı günü çekiyorum ama pazartesi günleri gelirseniz çok daha yumuşak bir et yiyebilirsiniz dediler. Nedenini söyleyeyim. 24 saat marinasyon yapıyorlar. Yani bu dün yapılan et, dün hazırlanmış 24 saat marinasyona kalıyor. Ardından tezgaha geliyor. Ama cumartesi günü yapılan pazar gününe dinleniyor. 48 saat sonrasında pazartesi günü öğle servisinde servis ediliyor. Dolayısıyla kulağımıza küpe olsun. Bundan sonraki sefere pazartesi de gelmiş olacağız. Birazcık daha tadına bakıyorum. Pilavı da yağlı. Bayağı yağlı gözüküyor. Esnaf döneri bence tamamen pilav üstü yenilmeli. Çünkü esnaf dönerinde yanına koyacağınız güzel bir pilavla lezzet bence çok daha artıyor. Bu mesela dürüm arası yapanlar oluyor genellikle lavaş arasına. Ben onu seviyorum ama yerine göre içine malzeme koymak yerine daha çok etin tadını almak istiyorum. Domates de mesela güzel olabilir ama sulandırmış oluyorsun. Yanına güzel kendi yaptıkları el kesimi bir patates var. Bu da gene sanayi esnaf lokantalarında olan güzel bir patates. Aynı tarzda biraz yağlı gözüküyor ve bence buradaki lezzet şeyi de bence birazcık daha yağlı olması. Normalin bir tık üzerinde yağlı. Ama dana tranç da bunu çok güzel dengelemişler. Et tadı alıyorsun. Baharat tadı almıyorsun. Etin tadını direkt doğrudan odaklanmışlar. Çok güzel. En önemli şeylerden bir tanesi kömür ateşinde pişiyor olması. İlk günden bu yana kömür ateşinde pişiyorlarmış ve 30 yıldır neredeyse bu şekilde devam ediyor. Gerçekten bu civarda çok fazla büfe var. Büfelerde döner de yapıyorlar. Bu kalitede olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü etrafta oturan arkadaşlarım hep söylüyorlar. Burada esnaf lokantası düzgün yer yok diyorlardı. Ta ki burayı söyleyene kadar. Gidip özellikle dönerini yemen lazım dediler. Haklılarmış. Biraz daha ben soğuttum bu arada. Hava soğuk ama normal şartlarda sıcakken yediğinde üzerinde yağ tabakası da oluyor. Bence muazzam. Kömür ateşinde pişiyor olması bazı yerlerin fazla pişip bazı yerlerin daha az pişmesine neden oluyor ama ben bunu seviyorum. Bu köz tadını çok seviyorum. Muhammed çok iyi değil mi? Çok iyi değil mi abi? Daha ekonomik değil mi dışarıya göre? Evet, fiyatlar da dışarıya göre birazcık daha uygun. Porsiyon normalde 430 liraydı. Pilav üstü kaç para bilmiyorum. Birazdan söyleyeceğim. Öyle bir güzellik beklemiyordum. Bu kadar iyi bir şeyi ben de beklemiyordum. Çünkü Tarabya'da yapılan yemekler falan böyle hep genellikle restoranlar sıradan yemekler yapıyorlar. Ama bu sıradan bir yemek değil. Bunu açık ve net söyleyebilirim. Bol patatesli bir çatal geliyor. Fiyatlar demin söylemiştim. Sade olan porsiyon 430 lira. Ama pilavlı alırsanız 490 lira. Bence bu fiyat skalasında birçok yerden çok daha iyiler şu anda. Şimdilik döner yedik ama daha sonra geldiğimde mutlaka bir esnaf lokantası yemeği de yiyeceğim. Sulu yemeklerine de bakacağım. Çok enteresan çorbaları da var. Kendi yaptıkları sebzeli çorbalar. Onların da tadına bakacağım. Ben buradan çok memnun kaldım. Sıradaki durakta görüşürüz efendim. Birazcık yürüyüş yapalım artık. Önce sabah tatlıyla başladık. Tuzlular, muzlar, yağlar karıştı birbirine. Hadi bakalım. Bak Tarabya'da eskiden şu ileride bir tane
kafe vardı. Orada tost yerdik. Tost çay ama arabanın içinde yerdik. Salep içerdik kışın. Hatırlayanlar vardır mutlaka. Çok güzel günlerdi. Mesela Kara Melek diye bir dizi vardı biliyor musun? Onun başrol oyuncusu kadın orada yakalanmıştı mesela. Çok iyi hatırlıyorum. Tost yerken sevgilisiyle, hatırlayanlar var mutlaka. Magazini takip ediyorsanız. Şimdi Tarabya'ya gelince neden kıyıya veya garaja veya diğer balık restoranlarına gitmemiş diyebilirler. Burada Filiz, Hristo veya biraz ileride Terapiye var. Yani gidilebilecek çok fazla balıkçı var. O yüzden bu videoya balıkçı koymak istemedim. Fiyatlar aldı başını gitti. Şimdi bu videonun içindeki işletmelerin çoğu belli fiyat skalasında herkese hitap eden yerler. Bu mekanların ayrıca reklama da ihtiyacı yok. Bence gayet buranın sevilen adresleri. Hepsi güzel şeyler yapıyorlar bu arada. Yıllardır varlar. Zaten güzel yapmazlarsa kapanırlardı. Ama en başta kıyı Tarabya için bir ritüeldir. Birazcık fiyatları İstanbul ortalamasının da üzerine çıktığı için oraya gitmemeyi tercih ettim ama siz eğer ki merak ediyorsanız kıyıda mutlaka balık yemeniz gerekiyor. Gerçekten çok iyi yapıyorlar. Kısaca balık restoranları Tarabya'da çok güzel. Gelmek istediğinizde gündüz kahvaltınızı yaptınız, öğle yemeğinizi, dönerinizi yediniz. Ardından bu şekilde balık restoranında bir iki tek atıp devam edebilirsiniz. Ben iki tek atmadan devam ediyorum şimdi. Şu ana kadar kısmı beğendiyseniz bir beğen butonuna basalım ama. Haydi bismillah. Mesela bu nereyi çalıştırıyor? Kasıklar var, kalça var. Bunu bir de böyle çift taraflı yapıyorlar. Bakayım. Allah çok zor. Yok. Spor salonundakilerden farklı bu. İmitasyon gibi bu. Yani şurada yanlış spor yapmamak gerekiyor. Bunu da söyleyelim. Bilinçli yapmak gerekiyor. Belki internette, YouTube'da vardır ya. Bilemiyorum. Dışarıdaki ekipmanlarla spor yapılmasını gösteren bir spor hocası varsa onun videolarını izleyin. Kafanıza göre yapmayın. Sakatlık olabiliyor. Ben geçmişte sakatlandım. Ama yanlış spordan değil. Kilodan. Abi öyle kötü yürüdüm ki şimdi sağa sola gidiyor ayaklarım. Üçüncü durağımız için Tarabya Bayırı'ndaki Azalea Patisserie ve Pizza'ya geldik. Aslen patisserie yani tatlı tarafı ve pastane tarafı çok meşhur. Yaklaşık 6 yıllık bir firmalar. Pandemi zamanı açılmışlar. Aslında o dönemlerde çok fazla şubeleri varmış ama pandemi zamanında küçülmeye gidip tek şube olarak Tarabyalılara hizmet vermeye devam ediyorlar. Bir de üzerine 1,5 yıl öncesinde bulunduğumuz pizza bölümünü açmış oldular. Burada da çok güzel pizzalar yapıyorlar. Tarz olarak Sicilya pizzası yapıyorlar. Birazcık daha böyle ince pizza, malzemeyi daha fazla damakta hissedebildiğiniz güzel bir pizza oluyor. Taş fırında doğal gazla pişirme yapıyorlar ama tabanı taş olduğunu özellikle belirtelim. Baklavalık ova un kullanıyorlar. Sert bir hamuru var. Dolayısıyla yediğiniz zaman aslında ağırlıklı olarak malzemeyi damakta hissedebileceğiniz tarzda. Önümde dana kaburga füme var. Menüdeki 7 pizzadan bir tanesi de bu. Ama en çok giden ve en çok tercih edilen pizzalardan bir tanesiymiş. Tabanında kendi çiftliklerinden Manyas'tan gelen bir domates var. Yaz domatesi. Bu domatesi zeytinyağı, fesleğen, kekik ve sarımsakla beraber blend ediyorlar. Ardından ortaya böyle çok güzel bir yaz domatesi kokusu çıkıyor. Domates sosunun üzerine mozzarella geliyor. En sonda fırında 10 saniye kadar beklettikleri güzel bir dana füme kaburgaları var. O da fümeciden geliyor. Kullandıkları ürünlerin birçoğunu belli tedarikçilerden alıyorlar ve hep sürekli onlarla çalışıyorlar. Şimdi pizzanın tadına bakmaya başlıyorum. İnce bir pizza olduğunu söylemiştim. Gayet hamuru ince ama altı şöyle göstereyim. Çok güzel pişmiş. Bunu sade tadacağım. Ardından bir de sarımsaklı zeytinyağı var. Onu gözüme kestirdim. Hamuru açarken tabana mısır unu koyuyorlar. Dolayısıyla o mısır unuyla beraber piştiği için sanki hissiyat böyle semolinaymış gibi geliyor aslında. Ama değil. Hamur sert demiştim. Daha doğrusu un sert. Bahsedeceğim birazdan nasıl hazırlandığını. Çünkü gerçekten uzun bir süreci var. Tutmaya, malzemeyi tutmaya çok güzel yarıyor ve gördüğüm kadarıyla da sindirimi de çok basit, çok kolay olan bir hamur. Şöyle zeytinyağımız var. Sarımsaklı zeytinyağı. Çok güzel gözüküyor. Biberiyesi de var içinde. Ben birazcık böyle ekleyeyim bunlardan. Şimdi hamur, un, su, tuz, yaş maya ve aynı zamanda bol zeytinyağı ile beraber hazırlanıyor. Bunu otoliz şeklinde 1 saat civarı bekletiyorlar. Ardından bezeleme yaparak 4 saat civarı kenarda yine bekletiyorlar. Ve sonrasında artı 4'te yani buzdolabında yaklaşık olarak 24 saatle 48 saat arasında soğuk mayalama yapıyorlar.
ardından önünüze geliyor. Yani şu hamur hazırlanma aşaması 3 gün önce. Çok zor iş. Emek istiyor. Bence çok özenli. Ve aynı zamanda hamurları buzdolabı poşeti içinde bekletiyorlar. Bu ne sağlıyor? Dolap kapağı açıldıkça üzeri katmanlaşmıyor. O yaş maya hala çalışmaya devam ediyor. Dolaptan çıktıktan sonra çok rahat şekilde açılıyor. Malzemeler eklenip fırına giriyor ve pizza olarak önünüze geliyor. Şimdi sarımsaklı zeytinyağı eklenmiş olan güzel bir pizzamızdan şöyle gene alalım. Sarımsak varsa lezzet de var demektir. Çok güzel olmuş. Bunun bir de acılı zeytinyağı var. Bakalım. Çok acı mı? Acılı zeytinyağını da ekledikten sonra bir tadına bakıyorum. Acı ama tam ayarında acı. Bu herkesin yiyebileceği acı. O yüzden güzel. Hoşuma gitti. Şimdi bir de buranın emektarları, yani gerçekten bu pizzanın önünüze gelene kadarki kısmını halleden kişilerden bahsetmek gerekiyor. Resul Şef yurt dışında 7 yıl, Türkiye'de de 15 yıl farklı pizza restoranlarına çalışmış. En sonunda burada çok güzel bütün emeğini konuşturuyor. Bence çok güzel bir pizza yapıyor. Bulunduğu ortamda gerçekten çok temiz çalışan bir şef. Meral Hanım var. Meral Hanım da buranın hem işletme müdürü hem de aynı zamanda pastane şefi. Yaklaşık olarak 6 yıldır çalışıyor. Yani kurulduğu günden beri burada. Kendisi daha öncesinde Four Seasons Otel'de dünya mutfağı üzerine farklı yemekler yapıyormuş ama daha sonrasında pastacılığa başlamış. Ve bence çok güzel yapıyor. Çünkü benim yolum buraya daha öncesinde düştü. Hem tatlı hem tuzlu tercihler için pastaneye gelip buradan bir şeyler almıştım. Özellikle kurabiyeleri çok iyi. Pastaları çok iyi. Burada çikolatalı bir pasta almıştım yanlış hatırlamıyorsam. O çok gerçekten beni böyle damağımı falan etkilemişti. Tekrar geleceğim dedim ve o gün bugün olmuş oldu. Şimdi pizza yedik ama menüye yeni giren bir ürün daha var. Hepimizin sevdiği tabii ki olmazsa olmazı tiramisu. O tiramisu'dan da pizzadan sonra tatmak istiyorum. Ben şu an pizzamı Muhammed'le bölüşerekten bir bitireyim. Ardından tiramisu'da görüşürüz efendim. Adisyonumuz geldi. Dana füme kaburgalı pizza 850 lira, kola 90 lira, önümdeki tiramisu'muz 300 lira, amerikanomuz da 140 lira, toplamda 1380 lira. Bunu ödeyeceğim ama öncesinde tiramisu'nun tadına bakmak istiyorum. Aşağıdan da almam lazım çünkü pandispanyası aşağıda. Şimdi tiramisu'yu şöyle hazırlıyorlar. Kendi yaptıkları bir pandispanya keki var. En alta onu koyuyorlar. Üzerine kendi çektikleri espressoyla ıslatıyorlar. İçinde yumurta ama yumurtanın sarısıyla beyazını ayrı bir işlemle hazırlıyorlar. Şeker var, krema var, labne var. Yani mascarpone'dan değil labneden yapıyorlar. Bu yüzden fiyat olarak da biraz daha uygun kalabiliyorlar. Mascarpone olsa bunun fiyatı ortalama 550-600 liralara kadar dayanıyor. Ama herkes tiramisu yiyebilsin diye ülkemizde birçok yerde olduğu gibi labneden hazırlıyorlar. Güzel bir ürün ama ben birazcık daha böyle krema bazlı değil de daha böyle peynirin tadını alabileceğim bir ortamda olmasını isterdim. Bunu mesela daha soğuk yediğim zaman daha güzel olabileceğini düşünüyorum. Bu taze, bayağı yeni hazırlanmış. Değil mi? Her sabah günlük bak. Biz de şimdi öğlen geldik. Hakikaten taptaze. Tarabya'da yiyecek bir şey yok dedik ama o kadar iyi şeyler bulduk ki hakikaten sözümü yuttum. Evet, çok güzel bir yemek yedik. Fiyatları söylemiştim. Şimdi son durağımız için bir şef arkadaşımızın yanına gidiyoruz. Bence yeni açılan bir yer olduğu için birçok kişi bilmiyor. Ama içindeki yemekler çok lezzetli. Şimdi hep beraber yola çıkalım. Yine Tarabya'dayız. Bu Tarabya Bayırı'nda güzel bir lokasyonda, çok güzel bir bahçeye bakan güzel bir restorana gidiyoruz. Görüşürüz orada. Tarabya terapiye sözünden geliyor. Yani geçmişte insanlar buraya terapi almak için geliyorlarmış. Dolayısıyla bu şekilde sessiz bahçelerin bol olduğu bir yermiş aslında Tarabya eskiden. Şu anda Burak Zafer'in yeni restoranı Arogan'dayız. Tarabya aslına bakarsanız restoran bakımından çok fazla çeşitliliğe sahip değil. Bu yüzden Arogan'ın burada olması bence çok önemli. Buranın gastronomik olarak daha zenginleşmesini sağlamış oluyor. Şu an bulunmuş olduğumuz bahçe çok güzel bir bahçe. Bu bahçenin üstünde bir bahçe daha var. Onun üstünde de bir bahçe var. Ardından restoran var. 3 tane farklı bahçesi olan bir restorandan bahsediyoruz. İnanılmaz geniş bir alan. Özellikle
Özellikle yaz aylarında burada farklı etkinlikler de olacak. Her katta farklı bir içki ve aynı zamanda yemek eşleşmesi olacak. Ama bizim bugünkü yapacağımız konu Burak'ın yeni açmış olduğu restoranda neler yiyebiliriz bir onları göstermek istiyorum sizlere. Çünkü bence çok önemli. Bu tarzda ambiyansı güzel olan ve aynı zamanda yemekleri güzel olan yerleri gördüğümde ben çok seviyorum. Yurt dışında özellikle bu tarz mekanlara gitmeye çalışıyorum ki hatırlarsanız La Giostro'ya gitmiştik Floransa'da. Ambiyans yemekle beraber bir araya gelince muazzam oluyor. Öyle yerlerden bir tanesi Aragon'da. Vakit kaybetmeyelim, içeri girelim. Burak'la da biraz sohbet ederiz. Bir iki tane de tabak deneriz. Biraz tokum ama yiyeceğim artık en sonunda. Sizler için daha fazla tabak göstereyim. 4 tane tabak yapalım hadi. 3 tabak artı bir tane tatlı yapalım. Öyle bir güzel bir menümüz olmuş olur. Hadi bakalım, vakit kaybetmeyelim. Tarabya Lezzet Rehberi'nde son durakta Aragon'dayız. Az önce bahsetmiştim. Burak Zafer'le beraberiz. Nasılsın şefim? Harikayım sen. İyiyim ben de. Daha öncesinde Sitre'deyken konuşuyorduk. Oldu mu, olacak mı, başlıyor muyuz derken en sonunda başlamış oluyorsunuz değil mi? Evet yani neredeyse bitti, şimdi menü denemeleri yapıyoruz. Ocak sonuna doğru da açılış yapacağız. Bu da bizim denediğimiz yemeklerden bir tadım menüsü hazırladık. Onları tadacağız şimdi. Çok güzel. En azından size birazcık daha fikir sahibi olmuş olacaksınız. Gelmeden önce neler yiyebileceğinizi biraz daha küçük porsiyonlarla göstermiş olacağız. Evet, bunlar tadım menüsünde olacak şekilde, çünkü bunları büyük büyük verirsek 6 tabak vermek istiyoruz tadım menüsünde. Eğer 6 tane tam porsiyon verirsek yiyemezler. Evet. O yüzden şimdi bize de gelen her şey daha küçük boyutta gelecek. Çok güzel. Önümüzde ne var şu anda? Bu bizim kereviz çorbamız, trüflü. Bunun şöyle bir olayı var. Benim en sevmediğim sebze kereviz. Öyle mi? Hiç yemem. Ama trüfle lezzetlendirme... Aç kalırım yemem, yani o kadar sevmiyorum. Ama ya güzel bir sebze, itirazım yok. Annem çok zorladığı için yemiyorum ben. Evet. Ama çok güzel yapıyoruz bu çorbayı. Süper. O Başlayalım yüzden mı? hemen bunu yaptık biz. Bu ilk yemeklerimizden biriydi. Üzerinde de gerçekten bir trüf var. Belli Yağı oluyor çünkü üzerindeki parçaları görebiliyoruz. Bu arada buram buram da kokusu geliyor. Dolu dolu damağı dolduruyor ya. Ele geçiriyor. Böyle kerevizden beklemeyeceğim bir lezzet değil mi? Kesinlikle abi ve damakta uzun süre kokusunu, tadını, her şeyini bırakıp devam ediyor böyle beklemeye. Bunu mesela tam porsiyon versen yerim yani tadım menüsünde. O kadar güzel bir çorba. Bir yandan konuşalım istiyorum. Buranın konseptiyle ilgili neler olacak? Bira tarafı var. Normalde Türkiye'de iyi birayla iyi eşlik edebilecek yemekleri yapan çok fazla işletme yok. Az var. Onlarla zaten senin de ilişkin de var çoğuyla. En sonunda kendine bir restoran yapmış oldun. Kafandakileri hayata geçirebileceğin biraz daha böyle rahat bir konsept değil mi? Kafama göre konsepti. Ya bunu böyle söylediğim zaman aslında biraz kızıyorlar. Çok kendini beğenmiş falan diyorlar ama gerçekten biz kafamıza göre ve içgüdüsel yemek yapmak istiyoruz. Kereviz çorbası öyle çıktı yani. Bir gün püre yaparken kereviz püresi yaptık. Ya o kadar güzel oldu ki biz acaba bunu çorbaya çevirsek nasıl olur? Çorbaya çevirdik, tadı iyi. Ya bunu biraz daha böyle restoran yemeği haline getirebilir miyiz? Ne yapalım? Onu yapalım, bunu yapalım. Trüf ekledik. Aa çok güzel oldu. Böyle çıktı. Yani bizim isteğimiz böyle içgüdüsel yemek yapmak, kafamıza eseni yapmak. Bir sabah uyandığımız zaman ya böyle bir fikrimiz var, acaba olur mu? Hemen deniyoruz ya da beraber çalıştığım arkadaşlarım diyor ki ya bizim memlekette şöyle bir yemek vardı. Deneyelim mi diyorlar. Hemen deneyelim diyoruz. Yine o yemeklerden bir tanesi daha önce benim beraber çalıştığım Elif var. Onu Sita'dan hatırlarsın. Evet. Sita'nın yemeklerini de yapıyordu. Sita'nın da mutfak şefi. Buranın da aynı zamanda mutfak şefi. O bir gün dedi ki ya bir yemek var, şöyle bir yemek yapalım mı bunu diye. Yaptık yemeği. Dana kuyruk. Yanında bir tane mısır püresi var. Trakyalıların mamalinga dediği. Evet. Ya o kadar güzel bir yemek oldu ki daha o zaman bu restoran yoktu. Dedim ki bunu bir restoran açarsak menüye koyacağız. Evet. Ve koyduk. Süper. Şu anda menümüzde var. Vallahi müthiş. Tam olarak öyle yapıyoruz kafamıza göre. Bir diğer şey dediğin iyi bira ve iyi yemek bizde yok. Bizde birayı biraz hor görüyorlar. Bence yanlış yapıyorlar. Çünkü inanılmaz geniş bir yelpazesi var. Birçok yemekte çok iyi gidiyor. Çok farklı tat profilleri var. Ama Türkiye'de böyle bir kenara sıkıştırılmış patates kızartması, Burger. Burger yeni başladı ama burger de var. Tuzlu fıstık, patlamış mısır. Yani böyle bira sepeti, korkunç bir şey yani. Böyle hepsi az pişmiş donuk Kanserojen. ürünler. Ya onda değilim yani, lezzetliyse o da olur ama bunların haricinde bir şey yok. Ben daha önce yine başka bir restoranda da orada da böyle iyi yemekler servis etmiştim birayla beraber ama bunu biraz
biraz daha yukarı çıkarmak istiyorum. Ya buraya geldiği zaman insanlar belki hatırlarsınız Citra'da içtiğim bir tane Tütsü adında bir bira vardı. Evet, aynen. Ya bugün yiyeceğimiz köfte onunla o kadar iyi gidiyor ki anlatamam sana yani. Tahmin Böyle ediyorum. biraz içtiğin zaman abi diyorsun bu ne kadar iyi gidiyor. Evet şarap da çok iyi gider. Menümüzde çok iyi şaraplar da olacak. Doğal ya da natürel şaraplar olacak. Çoğunlukla öyle diyeyim de şimdi yarın bir gün bir tane bir şey koyarız kızmasınlar. Burada yapmaya çalıştığımız biraz o. Yani bahçeyi gösterdin. İnanılmaz bir doğanın içerisindeyiz. Evet. Yeşillikler var. Biraz da bu doğaya saygı duymak istiyoruz. O yüzden de doğa bize zaten üzümün kabuğunda maya veriyor. Peki o zaman biz de böylesini kullanalım deyip onları kullanacağız. Craft bira kullanacağız. Zaten şurada görmüşsündür. Kaç tane musluk var orada? 14. 14 tane. Evet. Nasıl biralar olacak peki? Hemen her profilde biri olacak. Yani bir lagerde olacak, ale'lardan da birçok çeşit olacak. Böyle gün içerisinde sadece buraya uğrayıp ya 2 tane bira içeyim eve gideyim dediğin zaman o imkan da var. X bir yemek, ne olduğu önemli değil. Ya benim bu yemeğin yanına yakışabilecek bir şey var mı? Evet o da var. İsli bira var, mangolu var, şeftalili var. Bir tane tuzlu hatırlıyorsan sözüm Evet, var. O aynen. olacak. Çok daha yoğun tatlı bir bira, tatlılarla çok iyi gidecek. O var. Çok baharatlı biralar var. Yani aklına ne geliyorsa bir birada olabilecek ki 14.000 çeşit bira var herhalde. Doğru. Hepsini Türkiye'de bulmak zor ama bulabildiklerimizin hemen hepsini koyacağız. Bulamadıklarımızı arkadaşlarımıza rica edeceğiz. Baskı yapacağız. Bana lütfen bunu yapar mısın diyeceğiz. Onlar da önce biraz kızacaklar. Ya abi uğraştırma bizi bununla falan diyecekler. Sonra beni kıramayıp yapacaklar. Çok güzel. Onların tabii süreçleri çok uzuyor böyle. Hemen istediğimiz gibi yapamıyoruz. Birkaç ay sadece izin süreci var. Ama herkes için böyle gerçekten ben bira sevmiyorum diyenleri bile neredeyse mutlu edebilecek bir şeylerimiz var. Şimdi Patemiz geliyor ve aynı zamanda Elif geliyor. Evet. O yemeklerin arkasındaki isim. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Tüm ekibin eline sağlık bu arada. Teşekkür ederiz. Çok çok sağ olun. Şimdi bundaki olayımız şu. Bizim bir tane makarnamız var. Ördekli makarna. Bütün ördek alıyoruz. Besleme yoluyla büyütülmüş ciğer almıyoruz. Ördeklerin ciğerleri küçük olur. Biz de o küçük ciğerlerden kullanıyoruz. Aldığımız ördeklerin ciğerleri de var. Onlardan da pate yapıyoruz. Bunun üzerinde nar ekşili bir soğan reçeli var. Nar ekşimiz de Türkiye'nin en iyi nar ekşisi. Biliyorsun ki Punika. Punika. Tabii Evet, ki. Türkiye'nin en iyi nar ekşisi Mehmet'le Arzu. Canlarım benim. Çok iyi Gerçekten nar çok ekşisi iyidir. yapıyorlar. Ve bu yemeğe de çok yakışıyor. Çünkü genelde böyle patelerde hafif tatlı bir şey aranır. Bunda var. Süper. Bir bak bakalım nasıl. Ben o Bunun zaman- yanına bir de bira alabilir miyiz ya? 2 tane köş alabilir miyiz? Yanına bira çok güzel olur değil mi bunun? Evet. Bunun yanına birkaç farklı bira olur. En iyi olacaklardan bir tanesi tripel. Çünkü tatlı olduğu için böyle biraz daha tatlı şeyleri ister. Ama birada da o kadar güzel taraflar var ki birbirine iyi gidebilecek biralar da tamam yani tatlı çok iyi gidiyor. İşte isli bir barbekü et yanında isli bir bira. Evet çok güzel gidiyor. Bir de şöylesi var. Yediğin yemek çok yağlı, çok baharatlı olabilir. Çok ağır olabilir. Yoğun bir tat olabilir. Damağını temizlemek için de bir tane köş içersin. Bir tane pilsner içersin. Bütün damağını temizler ve bir sonraki lokmayı hazırlar. Böylelikle çok yoğun yemeklerde daha uzun süre çok sıkılmadan, yorulmadan yiyebilirsin. Valla kokusu çok güzel geliyor. Ekmekler de bu arada çok güzel gözüküyor. Ekmekleri kendimiz yapıyoruz. Ekmekten de bahsedeyim. 3 farklı ekmek yapılıyor. Bunlardan bir tanesi standart diyeyim, çok standart değil ama ekşi mayası daha az olan. Bir tanesi daha çok olan, bir tanesi en çok olan. O en çok olanla Elif çok uğraşıyor. Ona isim verdi Diva diye. Tam bir Bülent Ersoy çünkü. Her şeyden biraz var onda. Peynir altı suyu, elma suyu ve arpa suyu. Onların üçüyle beraber besliyor. Üçüyle beraber beslendiği için oldukça yoğun oluyor. Tadarken de öyle. Şöyle yapıyoruz. Peyniri kendimiz yapıyoruz. Bizim en sonunda yiyeceğimiz bir tane tatlı var. O tatlının içerisinde peynir var. Peyniri burada yapıyoruz. Peyniri yaptığımız zaman da bir tane peynir altı suyu çıkıyor orada. O suyu da atmıyoruz. Hem bir tane ekmeği mayayı beslemesinde kullanıyoruz hem de diğer ekmeğin suyu olarak kullanıyoruz. Süper. O zaman atıksız mutfak konseptine aslında uyuyor birazcık da. Ya, birazcık değil bayağı uyuyor aslında. Şimdi şey demek istemiyorum. Yani uyuyoruz falan çünkü %100 uyumak çok zor. Çok zor. Evet. Ama elimizden gelince maksimum uyumaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir kere suyumuz, bundan özellikle bahsetmek isterim. Arıtma su. Çok iyi bir arıtma sistemi kullanıyoruz. 0 atık. Normalde arıtma sistemleri 1'e 8, 1'e 9 atık veriyor. Yani 1 bardak su almak için 8 bardak suyu çöpe atıyorsun. Bunda 0 atık. Bunda doğrudan misafirimiz geldiği zaman doğrudan masaya ikram edeceğiz. Soracağız. Su mu istersiniz, soda mı? İkisi de işletmeden. Herhangi bir ücreti yok. Suya ücret alamıyorsun. Almıyoruz suyu Allah ücret. süpersin. Eğer misafirimiz derse ki ben kapalı su istiyorum, tabii ki kapalı suyumuz da var. Onun fiyatı da var ama normal suyumuzun fiyatı yok. Ben de arıtılmış su içiyorum. Bütün yemeklerimizi arıtılmış suyla yapıyoruz ve tadı da çok iyidir bunun. Çok güzel. Kullandığımız şişe de
atık camlardan yapılmış bir şişe. Yani elimizden geldiğince her şeyi ya tekrar kullanıyoruz, tekrar dönüştürülmüş bir şey kullanmaya çalışıyoruz. Doğanın içinde var olup diyoruz ki biz doğayla birlikte yaşamak istiyoruz. Doğaya ne kadar saygı duyarsak, evet ver Elif'ciğim. Bu da bizim geri dönüştürülmüş şişelerimiz. Böyle Çok birkaç farklı şey var, modeli var. Bunları kullanıyoruz ama sen onu bekletme. Bekletmeyin, tamam. Hemen Yiyorum ben ama sen de al. sesi o kadar güzel geliyor ki ekmeğin. Canı mı çekti? Bu arada bunun kokusu falan çok güzel. Üzerinde soğan reçeli var demiştin. Onun da tadı çok güzel, tatlılık katıyor. Bence ekmekle beraber, ki ekmekle inanılmaz bir çıtırlığı var. Hakikaten çok güzel, böyle kıtır kıtır olmuş. Tam uyuyor bence. Bunu normalde tadım menüsüne veriyor musun? Bunu vereceğiz. Vereceksin. Süper. Valla çok güzelmiş. Ve bu hani böyle damağı böyle yemek öncesinde hazırlayan bir tabak aslında. Hem tatlıya hem... Çok iştah açar. Evet, iştah açacak bir şey. Ekmekle beraber çok güzel gidiyor bence. Bundan böyle baksana abi seslere. Bir şey daha söyleyeceğim. Şöyle yan tarafımızda bar var ya. Orası içeceklerin barı, burası açık mutfak, yemek barı. Sadece şu barda servis edilecek bar menümüz var. Enteresan. Dükkanın diğer hiçbir tarafında servis etmeyeceğiz onu. Sadece orada kısacık 4-5 tabaklık bir menü var. Orada oturanlar diğer yemeklerden sipariş verebilirler. Her şeyi isteyebilirler. Ama ekstradan ellerinde 4-5 seçenek daha var onların. Müthiş. Sadece oradaki 6 sandalye için. Böylelikle şey de yapılabilir. Ya bazen böyle bir restorana gitmek istersin. Ya çok para harcamak istemezsin ya çok yemek istemezsin. Evet. Ama gidemezsin de. Yani gidip orada abi şimdi herkes koca tadım menüsü yerken ben ne yapacağım dersin. Ve bir türlü gidemezsin o restorana. Buraya gelebilirsin. Orada yerimiz var. Dersin ki ben barda oturacağım. 2 kadeh içki içeceğim. Bir kahve içeceğim. Tadım menüsünden bar menüsünden bir tane yemek yiyeceğim. Ve gideceğim yani ben ambiyansı görmek istiyorum. Kimseyi sıkıştırmıyorsun sonuçta Başımın burada. üstünde yerim var yani. Tabii buyur gel. Ana yemek söyle, tadım Hayır. menüsü söyle diye bir şey yok. Bu arada bahçe kısmında da farklı planlarınız var. Evet, bahardan sonra oraya da 1-2 tane güzel konsept yapacağız. Büyük bir bahçemiz var. Yani yine bira ile alakalı olacak tabii ki. Bir bira bahçesi, ben eskinin bira bahçelerine çok özeniyorum. Evet. Böyle son derece nezih ama bir yandan da çok keyifli olabilecek. Yani burası öyle, ağaçlar altında. Yani eşinle, dostunla gel buraya. Ağaçların altında otur, 5 saat, 6 saat vakit geçir, kitap oku ya da uzaktan bilgisayarla çalış. Müthiş abi. Çok kalabalık bir yer olmayacak zaten, hınca hınç. Burası da öyle değil zaten görüyorsun. Aslında geniş bir yer ama olabildiğince az sayıda masa var. Şimdi yeni tabağımız geliyor. Evet, bu da bizim sardalya tabağımız. Sardalya çok sevdiğim bir balık. Şimdi mevsimi. Aynen öyle. Genelde İspanya'da görmüşsündür. Onların çok meşhur bir ekmek üstü yemekleri var ya. Pan con tomato. Evet. Yani kızarmış ekmek, sarımsak Domatesi, sürüyorlar. aynen. Üzerine domates sürüyorlar. İyi bir zeytinyağı. Evet. Çok lezzetlidir. Ben Belçika'da bir etkinliğe gitmiştim. Giderken yanımda Makedon ayvarı götürdüm. Evet. Çok severim. Bir de hamsi götürmüştüm, isli hamsi. Belçika'da bir etkinlikte onları servis ettim. Çok sevdiler. Sonra buraya geldim dedim ki biz de böyle bir şey yapacağız. Ama bunu çatal bıçakla değil, Elle. bunu da elle yiyeceksin. Tabii Altında kızarmış ekmek var. Yine bizim yaptığımız ekmek. Onu kızartıyoruz. Sarımsak sürüyoruz. Üzerinde Makedon ayvarı var. Onun üzerinde önceden tuzladığımız, sonra pürmüzle alazladığımız bir sardalya var. Onun üzerine maydanoz döküyoruz. Bu da yine köş birayla çok iyi gidecek. Tam bir bar menüsüne yakışan yemek işte. Çok güzel. Tam tapas aslında baktığınız zaman. Evet. Yerli tapas. Evet. Biraz boşnak yerli Yerli karışık. değil aslında. Bu zaten İspanyolların ama biz onu biraz bize uyarladık. Süper. Balık çok güzel tadını bırakmış. Deniz kokuyor resmen ya. Ama bir de bunu zaten zeytinyağında bekletiyorsunuz galiba Evet. değil mi? Önceden tuzluyoruz. Sonra tuzundan arındırıyoruz. Zeytinyağının içerisine bekletiyoruz. Son anda servis ederken de pürmüzle iyice üzerindeki deriyi yani çok yakmadan deriyi iyice ısıtıp hafif böyle ufak ufak yanıklıklar bırakıyoruz. Çok güzel. Çok beğendim. Bu da buna iyi gider. Gerçekten tadı çok güzel. Ve birayla beraber o tadını birazcık daha yukarı çıkartmış oluyor. İkisinin kombinlenmesi yani damakta farklı tatları ortaya çıkarıyor. Zaten ben menü hazırlarken tadım menüsü 6 tane yemek var tatlı dahil. O 6 yemeğin 6'sının yanında da 15 santimetre bira var. Hazır. Çok güzel. Şey yapmıyorsun sen. Ben tadım menüsü alayım bir de ekstradan içecek menüsü alayım ya da eşleştirme menüsü alayım demiyorsun. Çok güzel. Ya da bana ekstradan bilmem ne verin demiyorsun. Biz zaten düşündük, uygun olan tatları bulduk. Hem tavsiye ediyoruz yani böyle yaparsanız çok iyi olur. Hem de bir kolaylık sunuyoruz size. Yani hiç uğraşmanıza gerek yok. Zaten hazır. Fiyatını da ona göre tutmak istiyoruz.
Ne olacak fiyatı belli mi? Ya muhtemelen belli ama şimdi buradan söyleyince de söz vermiş oluyorsun ya. Evet. İsteğim, yapabilir miyim bilmiyorum çünkü menü üzerinde hala çalışıyorum ama isteğim 4.000 liraya 6 tabak, 6 tane 15 santimetre bir eşleşmesiyle verebilmek. Evet. Yemek ve içecek her şey dahil. Her şey dahil. Çok Ama bahşiş verin lütfen yani. Tabii o olması Evet, lazım. bahşiş verelim yani. Aynen. Onun haricinde 4.000 lira. Yani arkadaşlarımla da konuşuyorum beraber çalıştığım. Bazen diyorlar ki ya şef biraz yukarı mı çıkarsak, biraz şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Ben diyorum ki yani bu iyi ya. Ben dışarıya çıktım. Bir arkadaşımla, kız arkadaşımla grup olarak gittik bir yere yemek yiyeceğiz. Ben başta biliyorum abi ne ödeyeceğim? Kişi başı 4.000 lira çok iyi bir restoranda böyle doğanın içerisinde çok dip dibe olmayan, iyi hizmet etmeye çalışan bir restoranda bana adil bir fiyat olarak geliyor. Evet. Neden adil? Ben şimdi içinde menünün içeriğinde neler olduğunu biliyorum. Şimdi insanlar 2 tane tabak görüp ya bunda mı 4.000 lira vereceğiz evet. diyebilirler. Bence biraz daha ilerletelim. Şimdi güzel tabaklarımız var. Onlar da gelsinler ki ne olduğunu en azından görmüş olsunlar. Şimdi arancini geliyor. İtalyanların biliyorsun risotto değerlendirmek için yaptıkları bir Doğru. yol. Bir gün önce yapılan bir risotto varsa o kaldıysa ertesi gün onu hemen yumurtaya galetonla bağlıyorlar. Onu kızartıyorlar. Böylelikle hem yeni bir yemek yaratmış oluyorlar hem de atıksız çalışıyorlar. Biz de atıksız çalışmaya çalışıyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Biz de buna bir hani çok sever bizim sektör bu lafı. Bir selam çakıyoruz. Ama bu da çok atıksız yemeklerden bir tanesi olduğu için Türkiye'de de var böyle yemekler biliyorum. Birçok insan yapıyor atık olmasın diye patlıcan saplarını kullanıp yemek yapanlar da var. Benim annem de onlardan biri. Ama biz öncelikle bunu denemek istedik. Bunun altında da çok güzel bir yaz domatesinden sos var. Önce şöyle Zaten kokusu buram buram geliyor şu anda. yaz domatesi Ben biraz. arancini'yi en son Floransa'da yemiştim. Çok güzel böyle patlıcanlı falan. Muazzamdı. Tabii burada da şef dokunuşu mutlaka var. Her tabakta bir şef dokunuşu oluyor ama. Yani çabalıyoruz. Böyle dümdüz bir tabak vermek istemiyoruz. Biraz özendiğimiz belli olsun, biraz düşündüğümüz belli olsun. Yani çabalıyoruz ona. Bunda da ne var? Bu yine Elif'le beraber bir gün oyun oynarken çıkardığımız bir reçete. Gerçekten oyun oynuyorduk. Ya ona bunu mu katsak, bunu mu katsak? Benim çok eski restoranımda Lokanta Armut'ta yaptığım bir turşu vardı. Vanilyalı domates turşusu. Vanilya kattık. Bu aralar çok meşhur. Vodkalı makarna. Ya acaba vodka mı koyalım? Ya niye vodka koyuyoruz? Vodka dümdüz bir içki. Daha aromatik bir şey kullanalım. Cin kullanalım. Cin kullandık. Ya sos bir acayip güzel olmaya başladı böyle. O yüzden bunda cin var. Ha, Ya konserve yaz domatesi ve cin bayağı şey. baskın mı geliyor? Yo. Ben de hiçbir şey baskın gelmez. Sadece böyle yani Çok güzel bir şey. abi yalnız. bunda bir şey var ama ne var dediğin şey var ya. Evet, O işte şef dokunuşu. çok güzel. Bunda bir şef dokunuşu var. Ha bu arada risotto pirinci değil bayağı Türk pirinci kullanıyoruz. Çok güzelmiş. Bak bu tabak domates de çok güzel geliyor arkadan. Arancini'yi beğendim. Çok beğendim. Mesela hiçbir yerde görmedim ben. Oğlak lahmacun. Evet, oğlak etinden bir lahmacun. O da şimdi bizde bazı yemekler, ya dünya literatüründe de böyle zaten, oturup bir formül yazarak çıkmıyor. Genelde ya bir tesadüf oluyor, ya bir hata oluyor, ya bir bilmem ne oluyor. Deneme yapıyorsun. Bir de ya da var olan bir şeyin üzerinde oynuyorsun. Bu benim var olan bir ürünün üzerinde oynamam. Ama çok uzaklaşmadan. Yani ahtapotu rendeleyip gidip lahmacun yerine ahmacun yapmadım ben. Ben bir küçük baş hayvan olan kuzu yerine başka bir küçük baş olan oğlağı kullandım. Çünkü Geççi diye bir restoran var. Biliyorum. Panço arkadaşım. Çok severim. Bir gün oradayken bir anda şöyle oldu. Abi ben oğlak lahmacun yapacağım ya dedim. Menüye oğlak lahmacun koyacağım dedim. Biz Elif'le daha önce bir ocak başında menü yaptık. O zaman Elif çok iyi lahmacun yaptı. Yani uğraştı. Sonra başka yerlerde de biz onu geliştirdik devamlı. Personel yemeğine lahmacun koyduk. Hem kendimizi geliştirelim hem de personel bugün farklı bir şey yesin diye. Buraya geldik. Aynı reçetemizi çevirdik. Oğlak. Oğlağa çevirdik. Çok güzel. Ondan sonra da dedik ki bunu süsleyelim. Çünkü şef restoranı az önce dediğin şey var ya, sumaklı soğan her zaman servis edilir. Doğru. Güzel, cepte. Ama ben vermek istemiyorum sumaklı soğan. Çünkü kokuyor diyenler var, beni rahatsız ediyor diyenler var. O zaman bunu turşu haline getirelim. Sumaklı bir solüsyon yaptık. Onunla turşu yaptık. Tamam, ilk aşama geçti. Yedik, güzel mi? Güzel. Ama hala bir eksik var. Diyorum ki bir eksik var. Bunu bir çözelim. Bir gün arkadaşım geldi. Adını da söyleyeceğim birazdan. Çünkü bazı işlerinde hakkını vermek gerekiyor yani. Bu tek başına çıkmış bir yemek değil. Bu ortak çalışmanın ürünü. Yemek yiyor.
Dedik ki çok açım dedi. Ne yapalım abi? Biz dedik lahmacun denedik. Bugün verelim mi? Verdik. O zaman büyük yapıyoruz böyle kocaman. Kocaman yaptık, verdi. Dedi ki bu çok güzel. Bir tane daha ver dedi. Bir tane daha verdim. Abi dedim ama dedim bir eksiklik var bunda. Ben hala bir şey koymak istiyorum da bulamadım bir türlü dedim. Ya dedi ben ne yapıyorum biliyor musun? Eğer dedi bir kebapçıya gittiysek lahmacun istediğim zaman masada bir önceki servisten başlangıçta tereyağı tulum peyniri verirler ya. Doğru. Orada tulum peyniri kalırsa ben o tulum peynirini döküyorum üzerine dedi. Aha dedim aradığım fikir. Biraz daha burukluk, biraz daha böyle... Evet abi çok iyi fikir Evet. dedim bu. Ben bunu yapacağım dedim. Bunun arkadaşım Cenk Doğar. Selam olsun yani. Kendisinin Instagram hesabı al sana yemek. Bu da al sana lahmacun. Ona söz verdim böyle diyeceğim buna dedim. O yüzden onun da etkisi var. Sonra ertesi gün bir eczacı arkadaşımın yanına gittim. Çay içiyorum. Kalktım vedalaştım. Abi dur dedi ben peynir vereyim sana dedi. Ne peyniri dedim. Köyden annem yolladı dedi. Keçi peyniri dedi. Şaka yapıyorsun. Abi yani işte bazen de Allah çok seviyor diyor ki al kulum sana her şey feda yani. Sen yeter ki bu yoldan yürü. Sağ olsun o da geçenlerde geldi böyle annesi bana bir bidon keçi peyniri Getirmiş. yolladı. Müthiş. Evet. Bunu abi şimdi dürüyoruz. Tamam. Dürmek en sevdiğimiz şey. Evet. Bizim. Dürerken baktığımız birkaç şey var. Altında böyle Çok güzel gözüküyor. pişmişlikler var mı? Var. Tam buğday unu. O yüzden böyle biraz daha ilk başta farklı geliyor. Enteresan. Kuzu etine göre daha farklı mesela. Ama dediğin gibi o keçi peyniri. Salamura keçi peyniri. Bu biraz daha farklılık tatmış. Dediğin gibi tamamlayan etken o. Bir de şunu istiyorum. Yerken şöyle hafif hafif yağ damlıyor ya. Bunu gelip kimse rica etmesin yağsız olabilir mi diye. Hayır, lahmacun yağsız olmaz. Ama hakikaten güzelmiş ha. Bayağı enteresan geldi. Mesela oğlak çok sevdiğim bir ettir. Lahmacunu da çok severim. Niye bugüne kadar kimse yapmamış bunu? Merak ediyorum mesela. 42 yaşındayım. Ben 42 yıldır hiç kimseyi görmedim yapan. Ya ben de 48 yaşındayım. Birçok yeri de gezdim. Aslında ben saymazsak, yeni nesil birkaç tane hiç saymıyorum zaten de. Peymacunu saymazsak, Evet. peynirli yapılan lahmacunu, ben yani şimdiye kadar benim gördüğüm şey lahmacunun boyutuyla ilgili fark yaratmak. Yani fındık lahmacun, kuş gözü lahmacun, tabak altı lahmacun, başpınar lahmacun. Yani lahmacun boyutları değişiyor. Evet. Evet tabii ki yapılan yere göre içerisine kattığın şey de değişiyor. Nar ekşisi, ceviz, sarımsak, soğan Tabii, vesaire. soğan, sarımsak değişiyor. Ama ortalamada lahmacun adıyla anıldığı gibi macun haline gelmiş, yoğrulmuş bir et. Doğru. Yani onu yiyorsun. Ama hiç duydun mu sen? Abi biz danadan yapıyoruz, biz kuzudan yapıyoruz. Yani çok az var bu da. Doğru. Böyle yani hatırlamazsın bile yani. Sorsan sokağa çıkıp desen ki lahmacun neden yapılır? Et derler. Kuzu mu Doğru. dana mı? Bilmez. Herhalde dana. Yani kimsenin hafızasında öyle bir şey yok. Biraz ilgilenmek gerekiyor. İlgilenen kişi bilir. Mesela kuzu lahmacun yapan bir yer var Bostancı'da. Ben çok seviyorum. Onu bildiğim için, kişisel isteğimden dolayı oraya gidiyorum. Evet. Ama bilmeyen insan hakikaten içine ne konulduğunu bilmiyor. Ne kadar yemek yersen o kadar damağın gelişiyor, kültürün artıyor. Tabii bunun bizim taraftaki tezahürü şu. Ben bir aşçı olarak, bir işletmeci olarak diyorum ki ya bu misafirimiz bu akşam zamanını bana ayırdı. Binlerce seçeneği varken bana gelmeyi tercih etti. Ben onun için yapabileceğimin en iyisini yapayım. Yani oturayım, düşüneyim, çok iyi bir yemek hazırlayayım, çok iyi bir ambiyans sunayım. Buraya geldiği zaman 4 saat harcıyorsa burada çıkışta demesin. Yemek güzel de çok para verdik. Yemek güzel de dekor kötü. Yemek güzel de sandalye bilmem ne yani. Hayır. Buraya gelsin çıktıktan sonra desin ki ne kadar güzel vakit geçirdik değil mi? Peki süper yani. Yani aşırı övgüye de gerek yok. Ona da yani tabii ki olsa ne kadar güzel. Ama beklentim buraya verdiğin saat benim için çok kıymetli. Çünkü bu akşam bir tane akşam yemeğin var. Doğru. Ve o bende. Doğru. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Buraya geldin. Ben seni mutlu edeceğim. Bu da bizim en sade tabaklarımızdan bir tanesi. Bu ekmeği de sonradan ekledik. Ben dedim ki sosuna banarız. O yüzden yanına bir tane ekmek koyalım. Aslında dümdüz sos ve köfte var. Sosunda ne var? Bir kaşık al öyle ucundan. Tamam. Şöyle. Ha, kıvamı yoğun. O tadı değişiyor sürekli. Evet. Ekşi bayağı. Nar ekşisi var mı? Hayır. Ne var bunda? Aslında hiçbir şey yok. Et suyu. Sadece et suyu mu? Evet. Ama inanılmaz bu. İyi yapılmış bir et suyu. Ama yani böyle tek bir et suyu değil yani bu. Evet. İçinde Herkes önce diyor acaba soya mı var içerisinde? Hayır. tatlı alıyorsun. Sonra hafif ekşimtırak oluyor. Sürekli damakta dönüyor. Tat dönüyor. Zaten bu 3 tane köfte var. Dudağım yapışıyor şu an. Çünkü Hakikaten. çok kolajenli. Biraz beklersen zaten artık yapış yapış olur orası. İnanılmaz yapışıyor dudağım şu anda. Evet. Abi ben o zaman beklemiyorum, yiyorum. Bu içerisinde %50 dana, %50 kuzu kıyma var.
Köftenin içerisinde neredeyse hiçbir şey yok. Çok az bir soğan var. Çok az bir panko var. Burak bu ne ya? Bu ne abi? Böyle bir köfte olamaz. Ne var? Bir şeyden var. Sevgimizi Ha, evet. katıyoruz desenize. Yo, ben çok unutkan olduğum için bazen Abi bu ne? soruyorum ekibe. Ve gerçekten bu kadar yani soğan, kekik, dana kıyma, kuzu kıyma bu kadarmış. Abi inanılmaz bu. Önce biraz kızartıyoruz. Üzerini böyle dışını kızartacak kadar. Ondan sonra bu yoğun et suyunun içerisine alıp orada biraz pişiriyoruz. Ya bu et suyu şöyle söyleyeyim. Şöyle bir tencerede böyle açıyoruz altını. Kısık ateş. Kısık ateş yani artık 8 saat mi olur 10 saat mi olur? Neredeyse 1/10'e düşene kadar Onda bekliyoruz. bire. Evet. Oo. Yani şunu yakalamaya çalışıyoruz. Ağdalı. Evet. Evet, bunu yakalamaya çalışıyoruz. Neredeyse ekmeğin üzerine sürülecek kıvamda. Şu an bu benim için 1 numaraya yerleşti. Acayip. Çünkü etçisin sen. O yüzden. Evet abi. Yani bu arkadaşlarımla da konuşuyorum tadım yaparken. Evet. Bazıları diyor ki ya benim için çok yoğun bu. Evet. Yoğun bu arada doğru ama çok lezzetli. Bazıları diyor ki ben ördekli makarnayı çok beğendim diyor. Bazıları diyor ki ya ben böyle daha hafif şeylerden hoşlanıyorum. Balık gibi. Ya da pöç, o bizim mamalinga ile yaptığımız. Aşırı lezzetli bir şey. Çekim bittikten sonra var değil mi köftemiz? Daha büyük bir tabakta. Bak gel sana şey göstermek istiyorum. Oo. O yediğin şey bu. Jelibon. Hakikaten bu kıvamda mı oluyor? Bu. Vallahi müthiş. Bunu ısıtınca Isınınca bu eritiyor. hemen, evet. Tabii. O yüzden ağzın yapış yapış oluyor böyle. Yani Ya bak peçeteye yapışıyor. Evet. İnanılmaz. Çok güzel. şöyle dedim ya hani her şeyi her yerde kullanıyoruz diye pöç yapıyoruz. Pöçten aldığımız etlerini alıyoruz onun, yemekte kullanıyoruz. Ondan sonra kalan et suyunu başka bir et suyu yapmak için başlıyoruz. Yine çok klasik soğan, havuç, kereviz sebzesiyle. Onlarla başlayıp bunun için et suyuna çeviriyoruz. Ondan sonra o et suyunu da çektirip bu hale getiriyoruz. Çok güzel. Sırada tatlımız mı var? Evet, bundan sonra tatlımız var. Tatlının da küçük bir hikayesi var. Tatlı şöyle oldu. Beni Adana Lezzet Festivali'ne çağırdılar. Dediler ki sokak yemeklerine bir şef dokunuşu yapacağız. Bunu bu arada bitir, hemen tatlımız gelecek. Tamam. Tamam dedim, düşündüm ne yapayım diye. Ben de taş kadayıfı ya da yassı kadayıfı ya da Arap kadayıfı, 3 farklı ismi var. Hangisini biliyorsa izleyiciler. Ben dedim ki onu yapayım. Nasıl yapayım? Dedim ki acaba şey mi yapsam? Tuzlu. Sonra peynir koydum, denedim. Fena değil. Dedim ki üzerine bal döksem nasıl olur? Bal döktüm. Dedim ki güzel oldu. Ama dedim hala bir şef dokunuşu değil bu. O sırada da mutfakta yemek yapıyoruz bir yandan. Herhalde ya trüf burger yaptık ya trüflü patates yaptık. Aa dedim versenize. Hemen onu koyduk, karıştırdık biraz. Dedim ki bu bayağı güzel ya, bu iyi oldu. Sonra ilk denemeyi orada yaptıktan sonra Adana Lezzet Festivali'nde sahnede yaptım. Bu tatlıyı. Yanımda da çok götürmüştüm. Hepsini hazırlamıştım. Böyle herhalde 20 tane falan kızarttım ben. Sahnede 2-3 tane yaptım ama yanımda vardı. Çünkü izleyicilerle paylaşmak istedim. Ya o kadar sevdiler ki. Bazı şeyleri biliyorsun. Özellikle yöresel bir şeye dokunman çok risklidir ya. Tabii. Kızarlar. Hele bir de Adana gibi yani her köşe başına bir tane tatlıcının olduğu memlekette. Çok seviyorum Adana'yı bu arada. Yani gidiyorsun tatlıcının önünde alıyorsun kağıdı, bir sürü hop hop yiyorsun. Orada çok sevilmesi beni çok mutlu etti. Sonra burada yine diyorduk ki ya acaba ara sıcak olarak verelim mi bunu? Bir koku geldi. Anlatamam yani şu anda. Bir kere ara sıcak olarak vermeyi denedik. Yine böyle yemek yapıyoruz. Bir arkadaşımız itiraz etti. Dedi ki abi bu olmaz. Bunu niye koydun sen bilmem ne falan dedi. Sonra dedim ki ben ya bunu yanlış yerde verdik biz. Bunu yemeğin sonunda verelim. Yemeğin sonunda verdiğimiz günden beri böyle ne zaman bir deneme yapsak herkes oha bu nasıl bir tatlı diyor. Çünkü şimdi yiyince anlayacaksın. Bunun yanında da sevgili Egemen'in tripelini içeceğiz. Evet. Aslında dediğim gibi ciğer pateyle çok iyi giderdi. Tatlılarda genel kural tatlı kadar tatlı en az bir şey içmen gerekiyor. Eğer tatlıdan düşük tatlılıkta bir şey içersen çok bozuluyor. O yüzden bu birbirini çok iyi dengeleyecek. Bunun içerisinde dediğim gibi peynirini biz yapıyoruz. Peynir var, trüf ezmesi var. Hamurunu da biz yapıyoruz. Burada biz döküyoruz. Çok güzel. Hazır almıyoruz onu. Üzerinde de kavrulmuş fındık var. Bir dakika peynirin içinde o zaman trüf Peynirin var. içerisinde trüf ezmesi var. Ha. Ayrıca üzerindeki balda da trüf ezmesi var. Ha, güzel. Kokusu çünkü çok Bu- fazla geliyor. Evet. Normalde taş kadayıf eğer yani sen yedin mutlaka ama izleyiciler bir hemen düşünsünler. Eğer herhangi bir yerde özellikle Adana gibi bir yerde yediyseniz çok yoğun ve çok şerbetlidir. Doğru. Ve ben çok şerbetli tatlı sevmem. Ben sütlü tatlı ve az şerbetli tatlı severim.
Künefeyi de o yüzden sevmem. Hiç kimse az şerbetli yapmıyor onu. Bunu yediğin zaman görünüşü kızarmış bir hamur, peynir, trüf, bal falan çok ağır bekliyorsun. Bulut gibi geliyor geçiyor. Bakıyorum. Bir kere ağır bir tatlı değil dediğin gibi. Peynir çünkü çok güzel nötrlüyor onu. Trüf damakta çok farklı bir tat bırakıyor ama peynir doğru peynir. Doğru peyniri tercih etmişsin yani. Biz yapıyoruz. Hakikaten çok güzel. Doğru peynir gibi ya bu da. Doğru peyniri bulamadık biz yaptık. Yok doğru peynir var. Tabii ki her yerde var. Çok iyi peynirler var. Türkiye bir peynir cenneti. Çok çok iyi peynirler var. Ama biz biraz kendimiz uğraşmak istiyoruz. Ne de olsa şefiz yani. Bak bunda floral tatlar alıyorsun. Birazcık daha birbirini eşitliyor dediğin gibi. Tatlı ile tatlı çok güzel gidiyor. Bitim için çok güzel bir bira bu. Evet olsaydı az önceki gibi daha çıtır gövdeli bir şey yani böyle damakta daha vuran bir şey olsaydı o yaz birası gibi bir bira o olsaydı mutsuz olacaktık şimdi. Ama bu hafif tatlılık malttan gelen bir tatlılığı var. Çok iyi dengeliyor bunu. Kesinlikle. Çok güzel olmuş. Valla beğendim. En azından şunu söylemek lazım. İlk defa yiyeceğim bir sürü yemek var burada. Yani geldiğin zaman, tadına baktığın zaman seni etkileyecek, damağında farklı tatlar almanı sağlayacak çok fazla lezzet var. O yüzden çok güzel olmuş. Tebrik ederim. Hayırlı olsun diyorum ben şimdiden. Çok teşekkürler. Umarım yolu çok uzun olur. Bahçen çok güzel zaten. Yazın mutlaka geleceğiz. Valla aslına bakarsan bu videoyu başlarken yani Tarabya Lezzet Rehberi'nde Tarabya'da yemek yenilecek düzgün yer sayısı çok az diye bir cümle kurdum. Ohohoho. Ama gerçekten öyle yani şimdi kaliteli gerçekten beni etkileyebilecek tarzda restoran sayısı belki 2 ya da 3 tanedir. Daha ötesine çıkmaz diye düşünüyordum ama senin burada olman bence şef restoran olarak bir ilktir. Çünkü Tarabya'da başka şef restoranı aklıma gelmiyor şu Yok. anda. Yani yakınımızda var. Yeniköy'de var. Evet. İyi arkadaşlarım var, iyi şefler var orada ama Tarabya tarafında ben de bilmiyorum. Yani bu bölgede Tarabya Mahallesi'nde. Tarabya Mahallesi'nde yok. Evet. Zaten Tarabya'yı biliyorsun yani Tarabya bir balıkçı cenneti. Doğru. Çok Doğru. iyi balıkçılarımız var. İyi balık yapıyorlar. O yüzden de bu civarda yaşayan insanlar da balıkçıya gidiyorlar. Çok güzel. Ve Doğru. çok klasik bir bahane olarak abi herkes balık yiyor orada. Hayır başka bir şey yok o yüzden balıkçıya gidiyorlar. Aynen öyle. Ya başka bir şey olsa ona da gelecekler. O yüzden doğru lokasyon seçmişsin. Bir de lokasyonun haricinde inanılmaz bir mimarisi var, bahçesi var. İnsan kendini burada gerçekten yemek yerken de ambiyansı kaptırıyor. O yüzden tebrik ediyorum. Çok güzel bir yer seçmişsin. Teşekkürler. Yani gidip de başka bir yerde, herkesin açtığı tarzda yerlerde, Nişantaşı'nda, Beyoğlu'nda veya başka bir yerde, tabii ki oralarda da ambiyansı çok güzel olan yerler var. Ama burası hepsinden ayrılıyor ve biraz daha özel bir akşam yemeği, biraz daha rahat aynı zamanda. Hepsini bir arada sunduğun çok güzel bir yer olmuş. Tebrik ediyorum. O zaman bir videonun da sonuna doğru gelirken Tarabya Lezzet Rehberi'nde, bu arada fiyatı söyledik. 3 aşağı 5 yukarı belli. Şimdi restoran siz bu videoyu izlediğinizde açılmış olacak. Evet muhtemelen Büyük açılmış ihtimalle. olur. Öncesinde arayıp yani videoyu izledikten sonra arayıp rezervasyon yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü restoranda Küçük bir yer. kişi sayısı belli. Evet. Yani rezervasyona çalışacaksınız. Bar dahil toplam 47 kişi alıyor burası. O kadar az. Evet yani zaten ilk etapta burada 9 masa var. Ha, Yani güzel. 9 masalık bir yer. Çok güzel. Geri kalan misafirlerimizi barda ağırlayacağız. Ben barda yemek yapıyor olacağım. Açık mutfağımız var burada. O yüzden yani 50 kişi bile değiliz. Tabii ki 50'ye çıkabileceğimiz anlar oluyor ama 50 kişi değiliz şu anda. Çok güzel. O zaman rezervasyon mutlaka gerekiyor. Evet. Süper. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Tarabya Lezzet Rehberi'nde bugün size 4 farklı lezzet durağında çok güzel lezzetler gösterdiğimi düşünüyorum. Daha fazlası mutlaka vardır. Birazcık daha balıkçıların olduğu bir rehberi ilerleyen zamanlarda yaparız. Belki bir İstanbul balık rehberi yaparız. Ama Tarabya'dan başka tavsiyeniz olursa da hayır demem. Onları da gitmeye çalışırım. Gizli saklı bir yer varsa mutlaka tavsiye olarak aşağıya bırakın. Video biterken beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda kanala abone değilseniz videolardan haberdar olmak için de abone ol butonuna basabilirsiniz. Abone ol butonu bizim bahşişimiz. Öyle mi? Evet, sizde nasıl bahşiş bırakıyorlar yemeğe mutlu olurlarsa, videodan mutlu olduysanız da lütfen siz de abone ol butonu ve beğen butonuna basın. O zaman önümüzdeki hafta Perşembe saat 19'da yeni bir videoda karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.